Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş en çok örülen, en çok sipariş alan baklavalı burgu örgü modelinin yapımını anlatacağım. Yıllar önce kanalımı ilk açtığımda yapmıştım ama tekrar yapmak istedim arkadaşlar. İstek üzerine tekrar yapacağım. Sizler de eminim çok beğeneceksiniz. Çok pratik bir şekilde anlatacağım. Çok kolay, hiç tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Şiş olarak 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle normal örgü ipiyle öreceğim arkadaşlar. Bir de e, angora iple deneyeceğim. 3 desen olarak çalışacağım. Bize arkadaşlar burgunun kolay olması için şöyle iki ucu açık şiş lazım arkadaşlar. Dilerseniz burgu aparatı da kullanabilirsiniz ama iki ucu açık şiş daha kolay, daha pratik oluyor. Bunu tavsiye ederim. Tığ da olabilir. Hani tığın ucu da açık sayılır. Tığ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelimizden bahsedeyim. Modelimiz 21 ilmek ve katlarından oluşuyor. 21 ilmek ve katları artı 5 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Lastik istemeyen bir model ama başlarken arkadaşlar biz 3 numara şişle öreceğiz. Ben başlarken 3,5 numara şişle başlayacağım. Sizinle birlikte 2 desen çalışacağım. Detaylı bir anlatım olacak arkadaşlar. O şekilde yapacağız inşallah. Şöyle ipimi kenara alayım. Dediğim gibi kalın, bir tık kalın, bir numara kalın. Şişle başlarsanız daha iyi olur. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kaç ilmek atacağız? 21, 21, 42 artı 5, 47 ilmek atarak başlayacağız. Evet, detaylı anlatacağım arkadaşlar. Her sırayı detaylı bir şekilde anlatacağım. Çok kolay. Böyle ilk deseni ördükten sonra diğer desenler kendiliğinden oluşacak. Çünkü ezber istemiyor arkadaşlar. Sadece burgu sırasında zorlanacaksınız. Onu da en pratik şekilde anlatacağım nasıl yapacağınızı. Evet, 47 tane ilmek atalım, sonrasını göstereceğim. Evet, şişime 47 tane ilmek attım. Şöyle çeviriyorum. Diğer şişimi aldım, öreceğim şişimi aldım. İlk sıra haroşa örüyorum arkadaşlar. Bir sıra bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, zaten arka yüzdeyiz. Ön yüze hazırlık yapmış olacağız. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Şöyle çeviriyorum. Ön yüzde modelin birinci sırasındayım. Evet, şöyle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sağ önü örer gibi öreceğiz. O şekilde yapacağız. Burası zikzak şeklinde olacak. Burası da koltuk kısmı, yan kısma gelen kısım olacak. Düz bir şekilde ilerleyecek. Burası da dediğim gibi zikzak şeklinde ilerleyecek. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşayı düz olarak ördüğüm için düz örüyorum. Bir doladım. Baklava dilimin kenarı bir ilmek düz. Evet. Toplamda 3, 6, 7 ilmek ördük. Kenar ilmekten sonra 2 düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz ördük. Şimdi 2 ters, 2 düz şeklinde 18 tane ilmeğimizi öreceğiz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 tane düz, 2 ters, 2 düz, 2 tane ters. Evet, sayalım 18 tane olmuş mu? Şöyle artırmadan sonra bir düz ördük. Ondan sonra 2 ters 2 düze başlamıştık. Şöyle sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane olmuş arkadaşlar. 18 tane ilmeğimi 2 ters 2 düz şeklinde ördüm. Şimdi bir düz örüyorum. Bir doladım. Bir haroşa örüyorum. Bir doladım. Bir düz.
diğer desenime geçmiş oldum. Şimdi yine 2 ters 2 düz şeklinde 18 ilmeğimi öreceğim. 2 tane ters, 2 tane düz, 2 desen çalışıyoruz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 düz, 2 ters. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Yine de sayalım arkadaşlar. Şöyle artırmadan sonra bakın, buradaki artırmayı buluyorum. Doladığımız ilmeği. Ondan sonra bir düz ördük. Ondan sonra başladık 2 ters 2 düz örmeye. 18 ilmek olması lazım. Sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane olmuş. Sonra bir tane düz örüyorum. 2 tersten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Kenar ilmek. Modelin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane haroşa örüyorum. Düz örüyorum arkadaşlar. Artırdığım ilmek de haroşa. Ortadaki ilmek de haroşa. Bu şekilde kenar ilmekten sonra 3 ilmek haroşa ördük. 2 düz, pardon, buradaki artırdığımız ilmekten sonrakini ters örüyoruz arkadaşlar. Çok özür dilerim. 3 ilmekten sonra bir ters, 2 düz, 2 ters, ters ters düz düz örüyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Evet, 2 düz 2 ters örerek ilerliyorum. 2 ters, 2 düz, 2 düzden sonra bakın, son 2 düzden sonra karşımda bir ters ilmek var, ters örüyorum. Artırdığım ilmek var, haroşa örüyorum. Düz örüyorum yani. 1, ortadaki ilmek haroşa, artırdığım ilmek haroşa. 3 ilmek haroşa ördük. Karşımda bir ters ilmek var, ters örüyorum. Sonra 2 düz 2 ters ilmeklerime geldim. Onları 2 düz 2 ters şeklinde örerek ilerliyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 tane ters, 2 düz, 2 ters, 2 tane düz. Son 2 düzümü ördüm. Burada artırmadan önceki ilmeğim ters. Artırdığım ilmek haroşa, ortadaki ilmek haroşa, artırdığım ilmek haroşa. 2 tane ters, kenar ilmek, düz. Modelin arka yüzünü tamamlamış oldum. İkinci sırasını tamamlamış olduk. Çevirdim. Ön yüzde modelin 3. sırasındayım. Kenar ilmek örmeden aldım. 2 tane düzüm var, düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2 düz ördük. Bir doladık. 3 tane haroşa. 1, 2, 3. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ters 2 düz şeklinde ilerliyorum. Evet, 2 düz 2 ters. 2 düz, 2 tane ters. 2 tane düz, 2 tane ters. 2 düz, 2 ters. Evet, 2 tersten sonra bir düz ilmeğim var, düz ördüm. Baklava diliminin yan kısımları. Bir doladım. 3 ilmek haroşam var. Onları düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir düz ördükten sonra yine 2 ters 2 düz ilmeklerim var. 18 tane, onları örüyorum. 2 ters 2 düz. Tersi ters düz düz örüyoruz. Biraz hızlı öreyim, burayı anladınız. Modelin 3. sırası. 2 düz 2 ters, 2 düz, 2 ters,
Bir düz. Bakın bir altta burada artırma yapmışım. Bir düzden sonra bir doluyorum. 2 ilmek haroşa. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelin 3. sırasını, ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. 4. sırası. Kenar ilmeği örmeden aldım. Evet. 2 ilmek haroşam var. Kenar ilmekten sonra artırdığım ilmekte haroşa. Bir ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. Artırdığım ilmeği gördüm, haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördük. Artırdığımız ilmeği de haroşa ördük. Bir ters ilmeğim var. 2 düz, 2 ters şeklinde örerek ilerliyorum yine. Evet, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, bir ters. Artırdığım ilmeği gördüm. Onun öncesinde bir ters ördükten sonra haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 haroşa ördüm. 2 ters, kenar ilmeği de düz örüp modelin 4. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 5. sırasındayım. Kenar ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Evet, yine artırıyorum. Bir doladım. 5 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5. Bir doladım. Bir düz ilmeğim var, düz ördüm. Yine 2 ters 2 düz örerek ilerliyorum. 2 ters 2 düz. Bunlar sabit arkadaşlar. Hep bu şekilde örülecek. 2 ters 2 düz. Burgu yapana kadar 2 ters 2 düz şeklinde örüyoruz. Evet, 2 ters 2 düz, 2 ters, bir düzüm var, düz ördüm. Haroşa ilmeklerim var. Öncesinde bir doladım. Bu bir düzden sonra bir doluyoruz baklava deseni için arkadaşlar. 5 tane haroşa. Bu haroşalarımızda 9 tane olunca burgumuzu yapacağız. 5 haroşamı ördüm. Bir doladım. Bir düz, yine 2 ters 2 düz şeklinde ilerliyorum. İki ters, 2 düz, 2 ters, 2 tane düz, 2 ters, bir düz ilmeğim var, örüyorum, bir doladım, haroşa örüyorum. 3 tane, 1 2 3, son kenar ilmeğimi de örüp modelin 5. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 6. sırasındayız. Gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmek, haroşalarımı örüyorum. Artırdığım ilmekte haroşa. Burada bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. 2 düz 2 ters şeklinde örerek ilerliyorum. 18 tane ilmeğimi. İki ters 2 düz, 2 ters, 2 düz, bir ters, haroşa ilmeklerime geldim. Artırdığım ilmek 1 2 3 4 5 6 7. Evet, en son haroşalarımı ördüm. 6 3 6 7 ilmek haroşayı ördüm. Bir tersim var, ters örüyorum. 2 düz 2 ters şeklinde ilerliyorum. İki düz 2 ters. Evet, bilirsiniz diye söylemiyorum arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz örerek
ilerledim. Bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. Artırdığım ilmek haroşa, ortada 5 ilmek haroşa, artırdığım ilmek haroşa, yani 7 tane haroşa örmüş oldum. 2 ters, kenar ilmek. Evet, modelin 6. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 7. sırasındayız. Şöyle artık şeklini alıyor. Evet, modelin 7. sırası, ön yüz sırasındayız arkadaşlar. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. Bir doladığım 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladım, bir düz ördüm. 2 ters, 2 düz şeklinde yine ilerliyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, bir düz ilmek. Evet, yine baklava desenine geldim. Bir doladım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladım, bir düz. Yine 2 ters, 2 düz şeklinde ilerliyorum. Evet, kolay. Sadece burgu kısmı önemli. Orayı da detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Aslında hepsini detaylı anlatıyorum ama örmesi çok zevkli arkadaşlar. 2 ters, 2 düz örerek devam ettim. Sonra 2 tersten sonra bir düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Burada yarım baklava desenim var. Doladıktan sonra haroşa örerek sırayı tamamladım. Arka yüzde modelin 8. sırasındayım. Gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmek, haroşalarımı örüyorum. Artırdığım ilmekle haroşa. Bir ters, 2 düz. Artık arka sırayı bilirsiniz arkadaşlar. 8. sıra. Gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, arka sırayı yani 8. sırayı tersi ters, düzü düz, haroşaları da haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. Bakın, baklava desenim ortasındaki haroşalarım 9 tane oldu. Bakın 3, 6, 9 tane oldu. Burgu sırasındayız. Buradaki ajur artırma sıralarında bakın 1, 2, 3, 4 sıra olmuş yukarıya doğru. Evet. Bu sırada burgu yapacağız. Dediğim gibi 9. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 2 düz ördüm. Pardon. Burada burgu yaptığımız sırada artık baklava desenini kapatacağız. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Sıradaki düz ve haroşa ilmeğin ikisini bir örüyorum. Artık kapatıyoruz baklava desenimizi. Ne yaptık? Kenar ilmekten sonra bir düz ördük. Sıradaki düz ve haroşa ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Ve haroşa örüyorum. 7 ilmek haroşa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ördüm. Karşında bir haroşa ilmek, bir de düz ilmek var. Şöyle haroşayı örmeden sağ şişimi aldım. Düz ilmeğin yönünü çevirip tekrar sol şişime geçirip sağa doğru bakın bu şekilde ikisini bir düz olarak ördüm. 2 ters örüyorum. 2 ters ördükten sonra burada burgu için yardımcı şiş alıyorum arkadaşlar. Böyle iki ucu açık şiş aldım. 8 ilmeğimi bu şişime alacağım. Yardımcı şişimi alıyorum. 2 tersten sonra 2 düz ilmeğim 2 oldu. 2 ters ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8. Sonra 2 ters aldım. Toplamda 8 ilmeğimi bu şişime aldım. Şu şekilde arkaya alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkaya aldım. Bu yardımcı şişimdeki ilmeklerimi. Şimdi 8 ilmek örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Evet, son düz ilmeğime kadar geldim. Yani 8 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi arkadan yardımcı şişimi alıyorum.
Şöyle. Bu yardımcı şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. En son 2 ters örmüştüm. Şöyle 2 düz örüyorum. Şöyle alayım. 2 düz, 2 ters. Yine tersi ters düz örmüş oluyoruz. 2 ters. 2 tane düz. Şöyle. 1 2 2 tane ters örüyorum. Şöyle 1 2. Evet. Burgumuzu yapmış olduk. Çok kolay oldu. Şimdi yardımcı şişimi bırakıyorum. Buradaki baklava desenini de kapatacağım arkadaşlar. Karşımda bir düz ilmek, bir de haroşa ilmeğim var. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz olarak ördüm. Ortada 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra karşımda bir haroşa, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet, 2 ters ilmeğimizi ilk önce örüyoruz. 2 ters ilmeğimi ördüm. Yardımcı şişimi alıyorum. 8 ilmeğimi bu yardımcı şişime aktarıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu yardımcı şişimi arkaya aldım. Arkada dursun. Ben buradaki sol şişimdeki 8 tane ilmeğimi örüyorum. 2 düz 2 ters şeklinde. 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters. Evet, son bir düz ilmeğime kadar ördüm. Dilerseniz buradaki ilmekleri şöyle sol şişinize aktarıp daha kolay örebilirsiniz ama hiç uğraşmayın. Benim gibi bakın. O yardımcı şişteki ilmeklerimi öreceğim. En son 2 ters örmüşüm. 2 düz örerek ilerliyorum. 2 tane düz. 1 2 2 tane ters. 1 2 2 tane düz. 1 2 2 tane ters. Şöyle şişte önde duruyor ama son ters ilmeğimi de ördüm. Yardımcı şişimi kenara bırakıyorum. Evet, buradaki burgumuzu da tamamladık. Buradaki düz ilmek ve sonraki haroşa ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşalarımı örüyorum. 1 artırma yok. 2 3 4 ilmek haroşadan sonra kenar ilmeğimi de örüp modelin 9. sırasını, burgu sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 10. sıradayız. Gördüğümüz gibi öreceğiz yine. Kenar ilmekten sonra haroşa örüyorum. Evet, şöyle kenar ilmekten sonra 4 ilmek haroşa ördüm. Bir tane tersim var, onu örüyorum. 2 düz 2 ters burgumun arka sırasında 2 düz 2 ters şeklinde yine devam ediyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Evet, 2 düz ilmek, bir ters, haroşa ilmeklerim var 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Bir ters ilmeğim var arka yüzde. 2 düz 2 ters örerek ilerliyorum şimdi. 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters, 2 düz
2 ters, 2 düz, 1 ters ilmek. Baklava deseni için 7 tane haroşa, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1 ters, 1 haroşa, 1 kenar ilmek. Pardon, haroşa dedim. 2 ters, özür dilerim arkadaşlar. 1 2 ters, kenar ilmek. Bu kısım düz şeklinde ilerliyor. Evet, 11. desenimizin 11. sırasındayız. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde hem baklava desenimizi hem sağdan hem soldan eksilterek devam edeceğiz. Ortada bir ilmek kalana kadar eksilteceğiz. Yine buralar 2 ters 2 düz şeklinde ilerleyecek. Evet, yine de göstereceğim. Ön yüzden göstereceğim. Kenar ilmekten sonra 2 düzüm var. Pardon, bir düzüm var. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Düz ve haroşa ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve 5 ilmek haroşa, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşadan sonra bir haroşa, bir düz ilmek. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Yönü düzgün olsun diye bu şekilde çevirip örüyoruz. Yine 2 ters 2 düz örerek ilerliyorum. Evet, şöyle hızlıca öreyim 18 ilmeğimi. 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz. 2 ters. Yine karşımda bir düz ilmek, bir haroşa ilmek var arkadaşlar. Baklava desenimizi kapatacağız. O yüzden bir düz ve haroşa ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz olarak ördüm. 5 ilmek haroşam var. Karşımda bir haroşa, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Sonrasında 2 ters 2 düz örerek ilerliyorum. 2 ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz, 2 ters. Evet, bir düz bir haroşa ilmek var karşımda. İkisini bir örüyorum. 3 ilmek haroşa. Kenar ilmeğimi de örüp modelin 11. sırasını tamamlamış oldum. Arka yüzdeyiz. Tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa öreceğiz. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, kenar ilmekten sonra 3 ilmek haroşa, bir tane tersimi unutmuyorum. Sonrasında 2 düz 2 ters şeklinde ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, modelin 12. sırasını tamamladım, arka yüzü. Çevirdim. Ön yüzde 13. sırasındayım. Dediğim gibi bu baklava deseni haroşa olan kısmındaki yerleri, ilmekleri bir ilmek kalana kadar eksilteceğiz. Evet, şurada yine yanlış örmüşüm. Evet, kenar ilmekten sonra bir düz örüyorum. Bir düz bir haroşa ilmek var. İkisini bir örüyorum. 3 tane haroşa. 1, 2, 3. Bir haroşa, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Sonrasında 2 ters 2 düz örerek ilerliyorum. Bu 2 ters 2 düzümüz hep aynı şekilde, sadece burgu sırasında burgu yapacağız arkadaşlar. O kadar kolay, zevkli bir model. Çabuk da ilerliyor bence. 2 ters 2 düz. Sadece burgu sırasında zorlanırsınız. O da değer modelin güzelliğini. Evet, 2 ters ördükten sonra bir düz bir haroşa ilmek var. İkisini bir örüyorum. Sonra 3 ilmek haroşa, bir haroşa, bir düz ilmeğim var. Yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Sonra 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz, 2 ters 2 tane düz, 2 tane ters
2 tane düz, 2 ters, bir düz, bir haroşa ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. 2 ilmek haroşa, kenar ilmeğimi de örüp modelimizin 13. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 14. sırasındayım. Yine haroşaları haroşa örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek haroşa, bir tane ters, 2 düz, 2 ters. Tersleri ters, düzleri düz, haroşaları haroşa örerek modelin 14. sırasını tamamlayalım. Evet, modelin 14. sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 15. sırasındayım. Şöyle kenar ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bir düz, bir haroşa ilmek. İkisini bir örüyorum. Ortada bir ilmek haroşam kaldı. Onu ördüm. Yine karşında bir haroşa, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet, bakın ortada bir ilmek haroşamız kaldı. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 tane düz. Bu şekilde ilerliyorum diğer baklava desenine gelene kadar. 2 düz, 2 ters. Karşımda bir düz, bir haroşa ilmek var. İkisini bir örüyorum. Ortada bir ilmek haroşam kaldı. Onu örüyorum. Yine bir haroşa, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Yine 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. 2 ters. Evet, 2 ters ördükten sonra bir düz, bir haroşa ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bir haroşa ilmek, kenar ilmek. Kaçıncı sırada olduğumuzu unuttum arkadaşlar. Ona bakayım da ben geri döneceğim. Evet, modelin 15. sırasını tamamlamışız arkadaşlar. Şimdi çevirdim. Arka yüzde 16. sırasındayım. Yine kenar ilmek, bir ilmek haroşa, bir ters, 2 düz. Yani tersi ters, düzü düz, haroşaları haroşa örerek 16. sıramızı tamamlayalım. Evet, modelin 16. sırasını tamamladım. Çevirdim. Yani bir deseni tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle baklava desenimiz açığa çıktı. Şöyle başlarken yaptığımız işlemi, yani birinci sırada ne yaptıysak şimdi ön yüzde o sırayı yaparak ikinci desene başlayacağız. Evet, burgumuzu da artıracağız arkadaşlar. Buradaki şimdi haroşalarımızı artıracağız. 9 tane haroşa olunca burgu yapacağız. Evet, birinci ön yüz sırasında ne yapmıştık? Kenar ilmekten sonra 2 tane düz örüyorum. Bir doladım, bir haroşa ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. 2 ters, 2 düz. 18 ilmeğimi 2 ters, 2 düz örerek ilerliyorum. Modelin birinci sırasında yaptığım gibi. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Evet, bir düz, bir doladım. Baklava deseni için bir haroşa ördüm, bir doladım, bir düz. Sonrasında 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 tane düz, 2 tane ters, bir düz, bir dola, bir haroşa, bir kenar ilmek. Bakın burası düz bir şekilde ilerliyor. Burası da kıvrımlı oluyor. Evet, arka yüzde modelin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Tersler ters, haroşalar haroşa olarak örülecek. Kenar ilmekten sonra şöyle bir ilmek haroşa, artırdığım ilmekte haroşa, bir ters, 2 düz. Evet, tersler ters, düzler düz, haroşalar haroşa olarak sırayı
tamamlayalım. Evet, arka yüz sırasını tamamladım arkadaşlar. Yani ikinci sırayı tamamladım, çevirdim. Ön yüzde üçüncü sırasındayız. Artık bilirsiniz, baklava desenimiz açılacak. Aradaki haroşalarımız, bu düz ilmek, sondaki düz ilmekle bu baştaki düz ilmek arasındaki haroşalar 9 tane olana kadar öreceğiz. Sonra burgu yapacağız arkadaşlar. Bilirsiniz artık, örgü kursum var, oraya yetişmem lazım. Dediğim gibi 9 tane olana kadar öreceğiz. Ya da dediğim gibi siz 3. sırada, şimdi 3. sırada ne yaptıysak, ön yüzde 3. sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapın. Sonra arka yüzde 4. sıraya gidersiniz. O şekilde benimle aynı yapın arkadaşlar. Bir dahaki burguyu zaten detaylı gösterdim. Yedek şiş kullanırsanız çok rahat oluyor. O şekilde yaparsınız. Böyle. Evet, şöyle size büyük bir parça daha angora iple çalıştım. Onu göstereyim. 3 desen çalıştım. Gördüğünüz gibi. Yani örmeye doyamıyorum. O kadar ki böyle ördükçe resim geliyor. Model çok hoş, çok güzel. Hem de örmesi zevkli arkadaşlar. Kolaylıkla, sadece burgu sırasında biraz zorlanabilirsiniz. O da yedek şiş kullanırsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, baklava desenlerimiz gördüğünüz gibi kenar kısmında bu şekilde oldu. Burayı da düz örmek istediğim için, dikiş yapacağımız için bu kısmı bu şekilde ördüm. Böyle çok da güzel oldu. Rengi de çok hoş, yakıştı. Evet, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.